Hayırlı, huzurlu günler arkadaşlar. Bugün sizlere deve dikenini anlatmaya çalışacağım. Deve dikeni bitkisi gördüğünüz gibi pembeli, morlu, kırmızı çiçekleri açan, yaprağından dalına, kökünden tohumuna kadar her yeri faydalı ve şifalı olan güzeller güzeli ama bir o kadar da dikenli bir bitki. Gördüğünüz gibi deve dikeni kenger ismiyle de bilinir bazı yörelerde. Görüntüsü o kadar güzel ki size şurada deve dikeni tarlasını öncelikle bir seyrettirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüsü var. Bu video Mayıs ayında çekildi. Bu yeşil olan, çiçekli olan hali. Mayıs, Haziran gibi çiçek açmaya başlar. Şu gördüğünüz dallarını kesip yapraklarından arındırıp soyup tüketebilirsiniz. Çiğ olarak tüketebilirsiniz. Yapraklarını da çiğ olarak tüketebilirsiniz. Ama çok dikenlidir. Yemeğe de yapılır. Yine bu soyduğunuz dalları yemeğini de yapabilirsiniz. Haşlayıp da tüketebilirsiniz. Ama çiğ de çok lezzetlidir. Şu anda bizim vaktimiz olmadığı için bunları maalesef dallarını toplayamadık. Çünkü bize kuruyup tohumları lazım. O yüzden bunların kurumasını bekliyoruz. Burada deve dikenlerini seyretmeye inanın doyamadım. O kadar güzel bir görüntüsü var ki doğanın yeşiliyle gökyüzünün mavisiyle deve dikenlerin çiçekleri o kadar uyumlu ve muhteşem ki bakmalara doyamıyoruz. Deve dikenini açık alanlarda, tarlalarda rahatlıkla Türkiye'nin her yerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilkbaharda Mayıs-Haziran ayında aralarda çok talep eder. Hafif güzel bir kokusu da vardır deve dikeninin. Deve dikeni en çok deve dikeni denildiğinde aklımıza gelen karaciğer sağlığıdır. Karaciğer için muhteşem bir bitkidir. Tohumlarından, kökünden, saplarındaki o soyulmuş halinden bahsettiğim gibi size her yerinden faydalanabilirsiniz. Ama en çok da deve dikeninin tohumu ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Videonun sonunda Ağustos ayında çektiğim videoyu da sizler için ekledim videonun sonuna. Şimdi gördüğünüz gibi şurada size göstermek istiyorum. Burada tamamen kurumamış şekilde. Burada biraz açmaya çalışacağım sizi. Buradaki tohumlar şu anda tam olgunlaşmamış. Şu anda tam olgunlaşmadığı için böyle içini göstermek istediğim için size zorlanıyorum. Aslında Ağustos ayında olgunlaştığında bu üstten tuttuğunuzda tohumlar tamamen elinize geliyor arkadaşlar. Onu da videonun sonunda ekledim sizler için. Asıl şifalı olan yeri de bu tohumlar arkadaşlar. Deve dikeninin ekstratları ve yağı da mevcut arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz karaciğer temizliği için. Karaciğer hastalıklarına ve karaciğer temizliği için kullanmak istiyorsanız kahvesini tüketebilirsiniz. Ekstratlarını tüketebilirsiniz. Yağlarını tüketebilirsiniz. Ama alerjiniz ve bitki alerjiniz varsa lütfen dikkat edin. Gördüğünüz gibi şu anda şu gördüğünüz yerdekiler tohum. Bunlar siyahlaşacak ve tamamen üstten tuttuğunuzda kendisi gelecek arkadaşlar. Bu şekilde tanıyabilirsiniz. Deve dikeni papatyagiller ailesine mensup arkadaşlar ve deve dikeninin birçok çeşidi var. Dikencik otu diye de geçer. Mesela daha böyle küçük yeni çıkarken ilkbaharda tazesini toplayıp biz yemeğinde yaparız. Ama en çok kullanılan kısmı tohumlarıdır. Tohumlarından yapılan çay çok faydalıdır ve kahvesi çok faydalıdır. Toplayıp dibekte dövüp kahvesini hafif kavurup kahve yapabilirsiniz. Çayını kullanabilirsiniz. Yine çay içinde topladığınız tohumları dibekte hafif böyle ezip daha sonra çay olarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi deve dikeninin birkaç faydasını sizler için sıralayayım. Söylediğim gibi karaciğer rahatsızlıklarına çok iyi gelir. Karaciğer yağlanmalarına, hepatit B'ye, alkolle zarar görmüş karaciğer rahatsızlıklarına çok iyi gelir. Çok yüksek miktarda karaciğer temizlediği tespit edilmiş ve ispatlanmış arkadaşlar. Bu yüzden yurt dışında da ekstratları ve yağları oldukça fazla tüketilmekte. Beyin fonksiyonlarında çok iyi gelişim gösterdiği ispatlandığı için Parkinson ve
Alzheimer rahatsızlıklarında da kullanılır. Kemik sağlığına çok faydalıdır. Kan şekerini dengeler. Meme kanseri dahil birçok kanser rahatsızlıklarında çok olumlu neticeler alınmıştır ve tümörleri tamamen küçültüp hastalığın geriye dönmesini, tamamen yok olmasına kadar teşvik etmiştir. Yüksek kolesterole iyi gelir, anne sütünde verimini artırmıştır. Deve dikeni tohumu kullanan emzikli annelerde. Ama şunu yine belirtmek istiyorum. Daha önce deve dikeni tohumu, çayı falan kullanmadıysanız mutlaka doktorunuza danışınız ya da az bir şey deneyiniz. Alerji yapabilir. Bu yüzden çok dikkatli kullanınız arkadaşlar. Çok güçlü antioksidan barındırdığı için bağışıklık sistemini muhteşem bir şekilde güçlendirir. Ayrıca deve dikeni cilt sağlığı için de çok uygundur. Cilt sağlığı için nasıl kullanacağız derseniz günlük çayını tüketebilirsiniz. Ekstratlarını kullanabilirsiniz. Yağlarını kullanabilirsiniz. Ama deve dikeni yağını direkt kullanmayın arkadaşlar. Hafif saf zeytinyağı ile açıp öyle cildinize uygulayabilirsiniz. Mesela 3 damla deve dikeni yağı, 3 damla saf zeytinyağı gibi uygulama yaparsanız cildinize direkt sürebilirsiniz. Yaşlanma karşıtı ve kırışık önleyicidir arkadaşlar. Ayrıca diş sağlığı için de çok faydalı bir bitkidir. Ama diş sağlığı için köklerinden sakız elde etmeniz lazım. Köklerini Ağustos ayı gibi kestiğinizde oradan çıkan sütü dalında kökünde kurutup sakız elde edebilirsiniz. İnşallah onun için de ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Tamamen doğal bir sakızdır bu. Dişler için de çok faydalıdır ve ilk başta acı olsa da çok lezzetlidir. Şimdi gördüğünüz gibi Ağustos ayında deve dikenleri bu şekilde kuruyor ve rüzgardan o tarafa bu tarafa tohumları uçuşuyor arkadaşlar. Üst taraftan zaten aldığınızda çabucak tohumları elinize gelir. Bu şekilde tohumları biriktirebilirsiniz. Zaten tüylü kısımları da kendiliğinden daha sonra uçacaktır arkadaşlar. Bu bir mucize. Aylarca beklenilen deve dikeni Ağustos ayında nihayet tohumlarını bizlere veriyor ve şifası ile birlikte bu gördüğünüz siyah tohumları kurutuyorsunuz arkadaşlar gölgede. Zaten şu anda kurumuş şekilde topluyorsunuz. Çay yapımı için kullanıyorsunuz. Hafifçe dövüp kavurup kahve yapabilirsiniz. Söylediğim gibi şimdi size çay yapımını anlatayım arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı deve dikeni tohumunu 1 bardak kaynar suyun içine ekliyorsunuz. Demlendiriyorsunuz ve tüketiyorsunuz. Tabii ki tohumları kullanmadan önce hafifçe ezmenizi tavsiye ederim. İnşallah çay için de ayrı bir video çekme imkanım olur. Günlük 1 ya da 2 bardak tüketebilirsiniz su bardağıyla arkadaşlar. Ama daha önce de belirttiğim gibi daha önce hiç böyle doğal bir ot vesaire gibi şeyler kullanmadıysanız dikkatli tüketin ya da doktorunuza sorun. Kesinlikle doğada hepimiz için çok şifalı bitkiler var. Bunları mutlaka iyice araştırıp soruşturup tüketin arkadaşlar. Deve dikeni tohumu da bu kadar kuruduğunda muhteşem bir güzelliğe sahip. Sizler için elimden geldiğince, dilim döndüğünce deve dikenini anlatmaya çalıştım. Videolarını çektim. Tamamen yakın bir şekilde çekmeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamız Toprağın Huzuru. Hayırlı, huzurlu, bol bereketli ve bol şifalı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.